Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen hafta itibariyle 7 Krallık Şövalyesi'nin ilk sezonu tamamladık. İkinci sezon için karşınızdayım. Tüm bu olay örgüsünü konuşacağız. Videonun ilk kısmı daha genel ve spoilersız olacak. Devamında ise tüm sezonu her şeyle anlatacağım. Ne var ne yok konuşacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Dizinin ilk sezonunda 3 novelladan ilki olan The Hedge Knight yani Gezgin Şövalye'den uyarlanmıştı. Gelecek sezon ise ikinci öyküden yani Yeminli Kılıç'tan uyarlanacak. Dizinin tarihi net değil şu anda ama 2027 içinde gelmesi neredeyse kesin gibi. Zaten yapımcı Ira Parker'ın bir açıklaması vardı. Bu diziyi eski diziler gibi birer sene arayla yapmayı planlıyoruz diye bir açıklama yapmıştı ki çekimlere devam ediyor. Hatta George R. R. Martin de zaten seti ziyaret etti. İkinci sezonu için o aradaki iletişimin, karşılıklı memnuniyetin arttığı falan konuşuluyor. Tabi gelecek sezon dizi takvimi açısından Harry Potter'lar falan da var. Onun için mesela 2007 erken dönemi konuşuluyor. Yani bu da 7 Krallık Şövalyesi'nin ta yaza doğru sarkmasına sebep olabilir. O yüzden çok soru soran oluyor bu konuda ama elimizde net bir tarihi yok. Sadece 2027 içerisinde yayınlanması kesin. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikle bu Dunk'ın gözünden bir öykü olduğu için tüm karakterler değişiyor. Tek bir sabitimiz var. Dunk ve Egg. Diğer tüm karakterler tamamı değişiyor. Yeni karakter olacak. Yani net olarak kesin değil ama bazı geri dönen karakterler de olabilir. İkilimiz birinci sezon itibariyle yeni bir iklime, kuruğa, yaz sıcağına yani doğuna doğru yola çıkmıştı. Orada ne aradıklarını hepimiz biliyoruz zaten. Aslında ama işler tam da böyle planladıkları gibi gitmiyor. Aradan yaklaşık 1,5-2 yıllık bir zaman atlaması olacak ve burada geçecek, dizide bu tarihte geçecek. Çok böyle kurak bir iklime gidiyorlar. Daha doğrusu diyarın tamamında böyle kurak bir iklim var. Öyle bir ortam içerisinde izleyeceğiz biz ikilimizi. Dizinin İlk sezonu Game of Thrones ve House of Dragon seviyesine göre çok küçük çaptaydı. Bütçe falan zaten öyle ama lore açısından da yani evrende kapladığı alan açısından söylüyorum bunu aslında. Küçük çaptaydı. Sıradan insanları görmüştük diğer dizilere göre farklı olarak ama aslında tam olarak da öyle değildi. Sonuçta bir kralın eli vardı. Prens vardı, prensler vardı, büyük hanedan lordları vardı. Yani tam olarak da küçük değildi. İşte bu sezonda ise lore'a bakış açımız acayip bir şekilde böyle daralacak ve biz sadece sıradan 2 tane toprak sahibinin arasındaki o problemleri izleyeceğiz. Lordların ünvanları, bunların önemi, politika yani yerel olarak daha küçük çaptaki bu politikaları, bu toprak lordlar arasındaki anlaşmazlıkları, küçük haneler arasındaki o iş çekişmeleri göreceğiz. Yani o feodal düzenin yaratmış olduğu problemlere tanık olacağız. Böyle söyleyebiliriz. Özetle Westeros'ta mikro çaptaki o meşruiyet kavramına ve sınıf düzenine tanık olacağız. Özellikle Blackfyre isyanlarına, daha doğrusu isyanına dair, ilk isyana dair geçmiş yönelik çok fazla şey öğrendiğimiz bir kitap bu. Ve sonuçta hani yarıya bölünmüş bir krallık var burada Blackfyre isyanı açısından ve bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor. Bunlardan çok fazla ölen var ama hayatta kalanlar da var. İşte bunları hayat nasıl etkiliyor? Biz bu etkiyi küçük sıradan toprak sahiplerinin gözünden göreceğiz. Olaylar Reach topraklarına geçiyor. Reach'in Lannister hanesinin topraklarına yakın o kuzey kısımlarındayız. Kahramanlarımız Dorne'a gidiyor ve orada yaklaşık bir sene civarında kalıyorlar ama o kısımlar hakkında sadece anlattıkları detaylar üzerinden bazı parçalar biliyoruz biz. O anlatılanları biliyoruz bize. Tenzil mevzusunu merak edenler vardır. Zaten yazara da bu konuda sorular geliyor. Spoiler olmasın, ona girmeyeyim hiç. Ama teknik olarak ikinci sezonumuzun Dorne'la hiçbir alakası olmayacak. İlk olarak Prens geçidi üzerinden Dorne'a doğru, Dorne'un merkez kısımlarına, Waite'e doğru gidiyorlar. Kargaların ziyafetinde son kısımlarda o kuledeki prenses de buraları anlatıyordu Martin. Ve Ariana hikayesinin üzerinden o son durağı yerdi burası. Oradan hatırlıyoruz biz burayı. Oradan da Greenblood'a nehir üzerinden ve o kıyılara doğru Plankdown'a doğru devam ediyorlar. Buralarda aslında Rhaenys'in zamanında Meraxes ile beraber o meşhur Dorne savaşlarından birinin kıvılcımını attığı yer burası. Oradan da gemiyle Old Town'a geçiyorlar ve devamında yol üzerinde o hikayemizin geçtiği Reach topraklarının kuzey sınırına doğru geliyorlar. Temelde 2 tane kalemiz var olayın geçtiği. Bir tanesi Osgreylere ait Standfast, diğeri ise Weber'lara ait Cold Moat. Aslında teknik olarak yerlerini bilmiyoruz. Tam olarak yerlerini bilmiyoruz. Haritalarda da zaten genelde anlatılırken kullanmaz. Çizilirken de kullanmaz. Ama şöyle haritamı açayım, kabaca tarif edeyim ben size. Biz 2 hanenin de Rowan'lara ait Golden Grove'un vasalları olduğunu biliyoruz. Şurası Highgarden üzerinden devam eden Mander Nehri'nin kollarından olması lazım. 2 tane var. Üstteki Silverhill'dir. O kadar yukarıda değil. Yani şu kalenin Golden Grove
olduğu bence net. Bu arada haritayı da ekrana koyarım sizler için. Biz zaten Dosk üzerinden ticaret yapıldığını falan biliyoruz. Fakat hani etkisini kaybetmiş. Küçük Dost ortaya çıkmış sonradan. Yağmalanmış tabii, Ironborn'lar falan. Bu tarz bilgilere sahibiz, birkaç küçük parçamız var. Yani onun da böyle deniz kenarına yakın veya böyle oralara çok yakın olduğunu düşünebiliriz. Bu sebeple nehrin de aynı doğrultuda aktığını hesaplarsak, yani kuzeydoğu yönündeki kitaplarda da öyle geçiyor zaten. Şöyle şu tarafta bir yerde olması lazım. O yüzden Cold Moat'ı şuraya, Standfast'i de biraz daha böyle üst tarafına doğru yerleştirebiliriz. Daha doğrusu kuzey tarafına doğru, sanki fena olmadı gibi. Tabii öyle tahminen söylüyorum. Hani doğruluğun bir garantisi yok ama olay örgüsü açısından önemli bence bunlar. O yüzden anlatıyorum bunları. Sezon başlayınca zaten bunları daha detaylı olarak konuşuruz. Neyse biz devam edelim konumuza. Dunk, Sir Eustace Osgrey'in yeminli şövalyesi olarak başlıyor. Yani onun işlerini yapmak için yemin etmiş ve tam bu arada Cold Moat ile arasındaki o coğrafi sebeplerden dolayı bir sorun çıkıyor. Osgrey'ler geçmişte Reach'in sınır koruyuculuğu ünvanını da elinde barındırmış çok güçlü bir hane ama Aegon'un Reach'i fethetmesi ve Tyrell'lerin başa geçmesiyle beraber o aşırı güç kaybetmişler ve yok olma sınırına doğru gelmişler. Yani o noktadalar. Osgrey'lerin düşüşü devam ederken Weber'lar ise adım adım yükselmiş. Yani aralarında böyle bunun yarattığı bir gerilim, bir çekişme de söz konusu ve ortaya coğrafi sebeplerden dolayı bir sorun çıkıyor. Duncan ise bir şekilde buna çözüm bulması gerekiyor. Dizi tamamen bununla alakalı aslında. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Videonun bundan sonrası ise spoiler olacak. Bu konuda uyarımı yapayım. Öncelikle şöyle genel bir duruma bakacak olursak kral değişmiş durumda. Çünkü Ashford turnuvasının ardından o diyarı vuran bir salgın oluyordu. Bundan çok bahsetmiştim ve çok fazla ölüm oluyordu. Özellikle genç ve yaşlı kesim çok fazla vuruyordu bu hastalık. Kral 2. Daeron ölüyor zaten. Baelor, yani bir numaralı varisi ölmüştü. Onun yerine geçecek olan Baelor'un oğlu Valar da ölüyor ve onun yerine geçecek olan Valer'in küçük kardeşi, yani Baelor'un bir diğer oğlu olan Materys de ölüyor. Yani bir kral ve 3 tane bir numaralı varis peş peşe ölmüş oluyor. Yani Aerys tahta geçiyor. İlk kişi olarak da tabii Bloodriven'ı hemen kralın eli yapıyor. Game of Thrones'tan biz 3 gözlü kuzgun olarak tanıyoruz kendisini. Evrenin böyle en gizemli karakteri olabilir. Elinde zaten Dark Sister var kılıç olarak. House of Dragon'da Daemon'dan bildiğimiz kılıç aslında bu. Bu arada Blackfire'lar ile ve kılıçla bağlantısını düşününce biraz ironiktir aslında bu durum. Dark Sister Visenya'nın kılıcıdır teknik olarak ama oğluna veriyordu. Oğlu daha sonrasında Aegon the Conqueror'ın Blackfire'ını alınca doğal olarak da Dark Sister'ı asıyordu, rafta duruyordu, yani kullanılmıyordu. Jaehaerys'in annesi Alyssa ise bu kaleden kaçmak için o fırsat bulduğunda Dark Sister'ı alıp kaçıyordu ve orada kral olan Jaehaerys kullanıyordu bunu. Sonrasında da oğlu Baelon'a veriyordu ve Baelon'dan da Daemon'a gidiyordu. Bu silsile de oradan Bloodraven'a kadar geliyor. Sonrasında onunla beraber kayboluyor tabii. Yani Jon ve Arya üzerinden dönen çok fazla teori var bu konuda, kitaplar üzerinden. Özellikle Visenya bağlantısı açısından Arya ile alakalı gerçekten önemli teoriler var. Hazır konusu gelmişken bunu da listeme atayım, ayrı bir gün konuşuruz. Ve biz kitabın içerisinde bunların muhabbetinin geçtiğini, Egg'in kendi bildiklerini kendine anlatılanlar dışında böyle farklı görüşlere ilk defa denk geldiğine tanık olacağız. Onun haricinde hanelerin statüleri bence çok önemli bu dizide. Hatta dizinin en önemli kısmının bu olduğunu düşünüyorum ben. Osgrey'lerin geçmişe takılı kalmış bir hane olması aslında tam olarak bir hane değil. Topraklı bir şövalye aslında bunlar teknik olarak. Bu yani lordluk sıfatı yok bunlarda. Bu bir nevi soyluk ünvanlarının böyle en aşağısı, en düşüğü gibi kabul edebiliriz. Yani toprağı olup da daha alt bir kademe yok. O yüzden de diğer lordlara göre bazı hakları eksik bunların. Mesela yargılama yapma gibi. Bunları yapmak için yani o bağlı oldukları bir üst konuma gitmek, bir üst lorda gitmek zorundalar. Zaten hani kale gibi de değil bulundukları yer, bu hikayemizde geçen. Böyle gözetleme kulesi gibi bir yer tarif ediliyor. Küçük bir yer tarif ediliyor. Zamanında Aegon the Conqueror'a karşı yanlış tarafta durmuşlar. Maegor'un o inanç kapışmasına yine yanlış yerde durmuşlar ve Maegor olayın geçtiği kaleyi Cold Moat'a alıp Weber'lara vermiş onlardan. Blackfire isyanlarında yine zaten kaybeden yanlış taraftalar. Yani Daemon'un tarafındalar, kaybeden taraftalar. Dolayısıyla zamanında belki diyarın en önemli 15-20 hanesi arasındayken böyle adım adım gerileye küçülmüşler ve artık Lord sıfatları bile yok. Sir Eustace sadece bir topraklı şövalye ve Lord Rowan adına yönetiyor topraklarını. Hiç varisi yok. Onun tüm çocukların, hatta bazılarının yaşları küçük olmasına rağmen o Kızılçimen Savaşı'na göndermiş. İlk sezonda Duncan o geçmişinde gördüğümüz savaşa ve tamamı ölmüş. Yani soyu neredeyse tükenmek üzere. Cold Moat ise en önemli kaleleriymiş. Sınır kalesiymiş ve ellerine alınmış. Onun başında da şu anda Rohan Weber var. Yani Kızıldul lakabı olarak bildiğimiz başrollerimizden bir tanesi. Bu arada oyuncu seçimini ben aşırı beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Weber'larda Osgrey'ler
gibi, yani o kuzeyin sınır koruyucusu unvanına sahip Lord Rowan'ın vasalları, yani ikisinden de üst durumda Lord Rowan. Arada kademe var yani. Osgrey'ler ve Weber'lar Rowan'lara bağlı, Rowan'lar da Tyrell'lara bağlı. Tyrell'ler de doğal olarak tabii ki kraliyete, yani Targaryen'lara bağlı. Bu tabii kültürel bir şey aynı zamanda. Her yerde aynı değil. Mesela kuzeyde veya Demir Adalarda bu unvanları göremiyoruz biz. Çünkü o şövalyelik, o toprak kültürü yerleşmemiş buralarda. İnanışları farklı olduğu için bu kültür onlarda hiç yok. Oturmamış yani. Ya da yok değil de daha nadir diyebiliriz. Lady Rohan üzerinden de bir açmaz var hikayemizde bizim. Babası buna bir vasiyet veriyor ve süresi çok az kalmış. Eğer evlenmezse sıfatların tamamı, yani kaleleri falan, her şeyi kuzenine geçecek. Üzerinde önemli bir baskı var. 4 kocasının ölmesi geçmişte ve onun hakkındaki o büyü, dedikodular falan ve yanındaki şövalye o Sir Lucas'ın hareketleri onu epey kısıtlamış ve çaresiz duruma sokmuş vaziyette. Olay örgüsünü de kısaca hatırlatmak istiyorum ama bence bunun öncesinde bazı karakterlere kısaca bakmamız lazım. Osgrey'lere yeminli bir şövalye daha var. Zaten Dunk'ın bağlantı kurmasının sebebi şövalye. Çünkü geçmişte Sir Arlan ile aynı görevde bulunmuşlar. Bir tüccarın mallarını Lannisport'tan Dor'a güvenli olarak götürmek için böyle tuttukları şövalyelerden ikisi bunlar. O zamanlar tabii Dunk da bunların yanında ve oradan tanışıyorlar, aslında Dunk'la da tanışıyorlar. Enteresan bir adam. Saf gibi duruyor ama değil yani. Daha çok böyle umursamıyor, böyle uzak durmak istiyor gibi. Ama mesela o ilk nehre bakmaya gittiklerinde Dunk yaklaşık 20 kişi falan diyor. O ise tek tek saymış, sayısını tam olarak söylüyor. Yani umursadığı anda neleri fark edebileceğini biliyoruz biz. Sir Bennis'ten bahsediyorum bu arada. Bunların topladığı karakterler de var. Kim bulurlarsa böyle toplayıp eğitmeye falan çalışıyorlar ama bunların hepsini tek tek anlatmaya gerek yok onları. Hani yan karakterlerine sadece Kahya, Sam Stopps'tan değinebiliriz. Ondan bahsedebiliriz. O bence daha çok karşımıza çıkacak çünkü. Hatta biraz daha böyle fazla rol çalabilme ihtimali olan isimlerden birisi. Kaledeki tüm ayak işlerini yapan, her şeyi yönlendiren kişi bu. Sir Eustace'in eli kulağı oluyor yani. Karısı da ona yardım ediyor bu konularda. Onun hakkında bilmemiz gerekenler bu kadar. Cold Moath'ta ise daha fazla karakter var. Sir Lucas var. Uzun İç gibi bir lakabı var. Çok uzun ama Dunk kadar da uzun değil. Kalenin muhafızı. Başta o var şu an itibariyle. Ve Lady Rohan ile evlenmek için böyle fırsat kollayan bir adam. Aslında böyle biraz daha ortalığı karıştıran biri gibi görebiliriz biz dizide onu. Bana böyle o yöne doğru kaydıracaklar gibi geliyor. Lady Rohan tabii bunu kabul etmemiş. Babasının öncesinde gelen bir teklif. Bunu kabul etmiyor ve sevmiyor, hoşlanmıyor yani bu adamdan. Sonra Rahip Sefton var. O da çok uzun süre kral topraklarındaymış. Yeni gelmiş. Dunk ile o replik açısından önemli sayılabilecek bir rolü olacaktır kendisinin. Onu da böyle o kaleye ilk gittiklerinde o ağırlama işini falan yapıyordu. Bir de bunun haricinde Sir Üstad Kerik var. Onun da bu şekilde böyle küçük küçük rolleri olacaktır. Ironborn'lu bu önemli detay. Çünkü Greyjoy bağlantılı olarak hani bir üstad olması onu biraz dizide farklı bir tanımlamaya sokacak ve o şekilde bize tanıtacaklar onu. Yani o yüzden böyle çok önemli bir yerde karşımıza çıkıyor. Tabii bunun sonuçlarına girmeyeyim. Lady Alicent var. Lady Rohan'ın eşlerinden birinin kardeşi oluyor. Kalede yer alan isimlerinden birisi. Onu da böyle birkaç tane de görebiliriz. Şöyle tekrardan bir kontrol ediyorum. Başka rol çalması muhtemel bir karakter yok gibi. O yüzden karakter defterini burada kapatabiliriz. Buradan olay örgüsüne geçelim. İki taraf açısından gerilim bu yıllarca adım adım büyümüş durumda. Blackfyre dönemi sonrasında ise bu tamamen böyle bir ödül ceza yöntemine dönüşmüş. Biz bunu Egg'in o okumuş olduğu parşömende görüyoruz. Bu süreç aslında adım adım geliyor. İlk başta Adam ile Lady Rohan birbirinden hoşlanınca Sir Eustace bir evlilik teklifiyle gidiyor. Kibarca reddediliyor tabii ama arkasından kendisiyle dalga geçilince o böyle kompleksi dışa vuruyor ve o ilk nefretin böyle dışa çıktığı an oluyor burası. Bu arada dalga geçenler arasında Sir Lucas da var. Daha sonrasında da o hırsızlık sebebiyle Hendek'te Rohan tarafından boğulan Dake olayıyla bir kademe daha atlıyor bu aralarındaki iş ve en sonunda Sir Bennis'in o baraj olayıyla, yani o yüz çizme olayıyla tamamen patlama ve en zirve noktasına ulaşıyor. Tabii Bennis'in kazıcılardan birinin o yüzünü çizmesi Lady Rohan açısından böyle bir çıkmaza sokuyor onu. Dunk tabii barışçıl yollar deniyor. Elçi sıfatıyla falan görüşmeye gidiyor. Başarısız oluyor. Daha sonrasında da çıkan bir yangın sebebiyle tüm olayın o çözüm noktasına götürüyor bizi. İki tarafta ordularını alıp bu işi çözmeye gidiyorlar. Ordu dediğim tabii çok küçük gruplardan oluşuyor bunlar. Tabii Dunk yine burada ilk olarak barışçıl bir yönteme gitmeyi tercih ediyor. Barışçıl bir yolu tercih ediyor ve Maker'a ait olan, Maker'ın da o şahsi sembolünün olduğu o yüzüğü Lady Rohan'a gösterip böyle bir yöntem, bir yol arıyor. Bu arada bu konuya değmişken ilk sezonda kısa bir dönmek lazım. Şimdi Egg sanki Maker'dan habersizmiş gibi oldu. Bunu nasıl birleştirecekler merak ediyorum. Ben Maker'ın ikinci sezonda bir flashback'te falan böyle gösteriler gibi düşünmüştüm ama sanki uzak ihtimal gibi duruyor şu anda. Sahne ilk izlediğimde aslında dedim Maker numara yapıyor falan diye aklımdan geçirmiştim ama şöyle biraz düşününce çok saçma gelmişti bu ihtimal bana. Tabii hala masada duruyor. Bizimle döndü ve
Summerall'da izole bir hayat sürüyor demek Ek için prens kayboldu demekten çok çok daha güvenli bir yöntem. Yani bu tartışılacak bir mevzu değil bence. O yüzden bu yüzük mevzusunu ya olaydan tamamen dışarı çıkaracaklar ya da Maker numara yapıyor ya da ikinci sezonda biz Maker'ı tekrar göreceğiz. Ya böyle Egg'i takip ettirip oradan izin verecek falan öyle bir şeyler olması lazım. Bu arada bir önceki videoda böyle bir izin sahnesi anımsar gibi olmuş ve yanlarında üstad var demiştim. Böyle bir sahne kafam gitmişti. Yanlış hatırlamışım. Bu doğru değil. Düzelteyim bunu. Gerçi yanlarında da bir üstad var. Tamamen yanlış da sayılmaz. Aemon üzerinden aldıkları Cutter'ın adını üstad koyuyorlar. Master koyuyorlar. Belki bir an kafam oraya gitmiş olabilir ama çok önemli değil. Düzeltmiş olayım sadece. Lady Rowan'in o güçlü durmaya yönelik o savunma stratejisini bir miktar esnetmesi ve Sir Eustace'ın da o geçmiş saplantısını bir kenara bırakması, tabii ki Duncan da arabulucuyla işler kısmen barışçıl bir şekilde sona eriyor. Bu barışçıl süreç aslında bizi daha sonrası Tywin'e kadar götürüyor. Tywin Lannister Lady Rowan'in torunu oluyor çünkü. Bence epey enteresan bir bağlantı bu arada. Tabii dizide bunu görmemiz mümkün değil açıkçası. Bence bu sezonun tonunu Blackfyre isyanına dair o flashbackler ve anlatılanlar belirleyecek. Çünkü Baelor gibi bir figür, Lionel gibi bir böyle çekip çeviren, diziyi çekip çeviren bir karakter, çekip götüren bir karakter yok yeni sezonda. Ama yine ilk sezondaki beklenti seviyesiyle aynı yerdeyim ben. Evreni böyle mikro açıdan o beklediğimiz şekilde yansıtırlarsa istediğimizi alırız diye düşünüyorum. Bu arada ikinci sezonda Üstad Aemon'u görecek miyiz? Bu konuda çok soru geliyor. Hazır spoiler kısmına girmişken cevaplayayım. Bence evet göreceğiz. Ben hatta epey eminim bu konuda. İkinci sezon için şöyle bir muhabbet geçiyor kitaplarda. Güncel dönemden 6 ay önce dizinin birinci sezonundan da 1,5-2 yıllık bir zaman dilinden sonra bunlar Old Town'a Egg'in abisi Üstad Aemon'un yanına gidiyorlar. Videonun başında da o Dorne'dan gemiyle geçiyorlar diye bahsetmiştim. Burada Aemon Duncan boyunu ölçüyor. 2 metre 10 santim geliyor. İşte bir flashback sahne üzerinden Üstad Aemon'un gençliğini göreceğimiz yer burası olacak bence. Böyle anlık bir flashback üzerinden bize istediğimizi verecekler diye düşünüyorum. Çok da güzel olur açıkçası. Bloodraven mevzusu da önemli. House of Dragon'da flashback üzerinden görmüştük. Gayet güzel de bir sahneydi. Hatta bence alsınlar aynı oyuncuyu direkt getirsinler, oynatsınlar bu dizide de tertemiz olur. Özellikle kale statüleri ve o aradaki dinamiklere dair konuşulacak çok fazla şey var ama onları sezon geldikçe detaylı olarak konuşuruz. Bir sene önceden bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok sanki. O yüzden bu videoda benden bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.